Bakalım İbrahim Tatlıses'in yaptığı Gırtlak Nameleri Humayun'a çok yakın geldi bana. İlhan Tarık Tanır göndermiş. Bakalım İbrahim Tatlıses'i çok uzun zamanlar önce incelemiştik. Bakmıştık. Bakalım. Bir geri dönüş yapalım artık. Müslüm Babalar, Ferdi Tayfurları bir coşturalım artık. Gelsin kanalda. Mura! Of 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 of. Savaş alanı. Savaş alanı. Yani İbrahim Tatlıses dediğiniz zaman benim aklıma, herkesin aklına başka şey geliyordur tabii ki. Yani çok güzel şarkılar var, çok iyi arabesk şarkılar var ama benim aklıma her zaman söylediği özel uzun havalar. Hani benzersiz uzun havalar geliyor. Onun gibi o uzun havayı okuyan Türkiye'de var mı bilmiyorum. Yani ben çok nadir duyuyorum veya duymuyorum diyebilirim. Yani onun benzeri olan sesler çıktı ama hiçbir zaman İbrahim Tatlıses çıkmadı. Çıkması da bence çok çok güç. Bilmiyorum. Belki yarın öbür gün görürüz böyle bir şey. Keşke görsek yani bu kadar etkileyici, bizi mahveden, bu kadar iyi uzun hava okuyan sesler duysak ama İbrahim Tatlıses dedim benim aklıma uzun hava geliyor. Müthiş. Baraklar. R üzeri okuyor şimdi. Böyle bir girebilir. Bakalım. Kanal 6. Hey gidi Kanal 6. Evet buyurun. Geliyor. Geliyor. Şöyle temizledi. Kolay değil. İlk girişte vücudun ısınması hemen kolay değil. Bir uzun hava söyleyecek çünkü. Bakın. Bakın hiç kimseye belli etmeden nasıl temizlenir öğrenin. Bu arka tarafta olabilir, Katar olur. Büyük bir şey var, atmosfer, ışıklar altındasınız. Her şey gelebilir boğazınıza. Stresten gelir. Şöyle kimseye belli etmeden bakın böyle temizlenir bu iş. İbrahim Tatlıses'in okuduğu pozisyonlar hiç kolay değil ya, onu söyleyeyim. Yani şimdi şu mesela bakın koltuğu, oturduğu koltuk yani bayağı aşağı göçen bir koltuk. Yani diyaframına bayağı çok iyi bir pozisyon değil aslında. Daha rahat da olabilir ama bu sayede daha fazla tabii diyaframını kullanıyor da sayılabilir. Hangi açıdan bakacağınıza bağlı. Ama nefesi bu pozisyonda almak daha zor olabilir falan. Yani bir taraf iyi olduğu kadar bir tarafın kötü olduğu şeyler de var bu oturuşta. La. Direkt la'dan giriyor. İbrahim Tatlıses zaten tenor. Biliyorsunuz bunu. Tabii İbrahim Tatlıses'in klasiği şu mikrofon olayıdır yani. Hani vibratoyu buradan değil de şu mikrofonla yapma olayıdır. Artık hani bu İbrahim Tatlıses'in bir klasiği olarak kaldı. Yani geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Biz hani çalıştırdığımız hiçbir kimseye bu numaraları önermiyoruz artık ama ona yakışıyordu. Ne diyeyim ya, yakışıyordu hakikaten. Onda artık bildiğimiz için o yaptığı zaman bize normal geliyordu her şey. Yani tabii İbrahim Tatlıses'in o gırtlak nameleri dediğim gibi hani böyle uzun ama okuyan, böyle bir lezzetli okuyan kaç kişi olur bilmiyorum. Bence bir elin parmaklarını geçmez gibi geliyor. Kimseye saygısızlık etmek istemem ama hakikaten o gırtlaklarında müthiş bir lezzet var. Humayun Şeceryan'a gittiğimizde biliyorsunuz ne dedi? Gençliğimde İbrahim Tatlıses'i çok severdim ve çok dinlerdim dedi. Senin de dediğin hani diyorsun ya bu yaptığı gırtlak nameleri Humayun'a yakın geldi. Dinlemiş. Gidelim bakalım neler göreceğiz başka. Neler yakalayabiliriz. Bakın. Öne doğru eğilip o nefesi nasıl dışarı veriyor, nasıl diyaframla sesi öne oturtuyor. Ve dikkat edin İbrahim Tatlıses genelde son harfleri hariç boynunu yukarı kaldırarak söylemiyor. Giriş şeylerini hep öne doğru, hep maska doğru, hep buraya doğru topluyor. Bakın. İzleyin. İlk sese bakın şimdi. Öne doğru. İşte bu. Yani. Sesi öne doğru ittirerek büyük bir volümde
önden çıkarıyor ve önce pozisyona oturtuyor. Yani sesi havayla beraber bir bölgeye oturtup diyaframıyla sürekli onu pompalayarak o sesi orada tutmaya çalışıyor. İzleyin. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar falsettolar onun. Bunlar falsettosu onun. Bunları da acayip geliştirdi ya. Bu inanılmazdı artık son dönemde yaptığı falsettoları. Do. Ve tam ses bunlar. Bunlar falsetto değil. Zaman zaman kullandığı böyle küçük ama çoğunlukta. Ve o A'ya dikkat ederseniz ne kadar açık bir A olduğunu görürsünüz. Hiçbiri kapalı değil o seslerin. Mura. Açık bir A olduğu çok duyuluyor zaten bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hep alışkanlık. Yani bu aslında biz hep söyleriz yani bu esneme pozisyonları vardır ya. Ağzın en rahat havanın döndüğü pozisyonlar. Sürekli sanki şurada böyle bir esneme var bakın. Ve yani o namelerin içinde nasıl sesini temiz tutuyor, nasıl nefesi yerinde, son harfe kadar nasıl sanki devam edecek kadar kuvveti de var yani. Geçelim. İ harflerine bakın. Çok zordur tutmak burada. Ah gülüm. Ne kadar keskin geliyor ve kardeşteki gırtlak namesine dikkat. Çok acayip okuyor. Yani. Gene de o. Çok güzel, çok. Deseydi. Yani bu artık ustalık eseri. İbrahim Tatlıses'in ustalık eserleri müthiş. Yani bu türkünün orijinal, uzun havanın orijinali de böyle değil biliyorsunuz. Yani bu artık İbrahim Tatlıses'in yorumları. Buradaki bu Glissando acayip. E'ye bakın arkadaşlar ne kadar açık ağızla ufak. İbrahim Tatlıses hani hep diyor ya benim bir okulum yoktu, ben bir eğitim almadım. Yani eğitim almamış ama zaten alacağı eğitimin tamamını yıllar içinde almış. Yıllar içinde tamamını almış. İbrahim Tatlıses'in ilk kasetleriyle bu dönem tahmin ediyorum 90'lı yılların ya ortasıdır ya sonudur diye tahmin ediyorum. Öyle olabilir, Kanal 6 zamanı. Müthiş fark var. Bütün harfler değişmiş, açılmış, sesler rahatlamış. O gerilim kalmamış. Hep yumuşak kullanıyor gırtlağını. Rahat kullanıyor. Hep açık. Bakın E'lere bakın. Şirin uykum. Tam bir U pozisyonu dediğimiz tizleşir. Si bemol. Şirin uykumdan. Sadece bu tiz en son nefes biterken olan sesleri bazen yukarı kaldırıyor. Arkadaşlar yani burada sürekli böyle la'ya dayanarak okumak hiç kolay bir şey değil. Bu ses bir yere kadar kaldırır ama İbrahim Tatlıses için bu son derece kolay bir şey. Bu da artık ne diyeyim hani sadece tenor olmakla da açıklanmaz her zaman.
gerçekten hani bu türkülerle, bu uzun havalar onun o ses kaslarını resmen şekillendirmiş. Yani çocukluğundan itibaren o kaslar bu müziklerle öyle bir harmanlanmış ki artık ona bunları okumak çok doğal. Hani bazı arkadaşlarımız soruyor bana, diyor ki ya hocam Kırşehir Gırtlağı'nı nasıl öğreneceğim? Arkadaşlar Kırşehir Gırtlağı'nın hani böyle bir kitabı yok ki açıp öğrenin. Senelerce işte orada okuyan ozanlar var değil mi? Pek çok ozanlar var. Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar. Yok. Kırşehir'de yok. Ama hani ben bugün bunu başlayayım dediğiniz zaman olacak iş mi bu? Bence değil. Yani bir şeyle harmanlanıp yaşamak, büyümek var ya, yani İbrahim Tatlıses'i böyle yapan bu. Başka türlü olacak iş değil yani. Bu böyle bu kadar iyi uzun hava okumak, bu kadar farklı, bu kadar rahat, sürekli la'da, tiz la'da uzun hava okuyor. Yani 3-5 kere deneyin, ses bırakmaz adamda. Yorar. Fakat çok rahat İbrahim Tatlıses, görüyorsunuz. Yani bu sadece sesin tiz olmasıyla açıklanmaz. Ya sesi ince de öyle okuyor değil yani. Bu o kadar değil. Başka bir şey var için içinde. Ben daha önceden pes inmesini beklemiştim ama en sonunda galiba tizle bitiriyordu. Genelde İbrahim Tatlıses'in bütün pesleri tizlerine göre kötüdür. Bu da net. İbrahim Tatlıses'in pesleri genelde çok kapalı ağızlıdır, çok boğaza yakındır, çok lezzetli gelmez. Bakın burada son derece kapalı bir şekilde, tamam içe kapanık bir hisle okuyor ama genelde bütün okuduğu şarkıları biliyorsanız, hemen çoğunu dinlemiştim zamanında. Genelde pesleri hep hacimsiz gelir tizlerine göre. Öyle. Çalışarak daha iyi olabilecek şeylerdir aslında bunlar ama İbrahim Tatlıses genelde tiz bölgeleri daha fazla coşturmuş. Bakın ne kadar kapalı olduğunu görüyorsunuz. Bir anda o tizdeki açık ses gitti. Bakın tize geldiği zaman başka bir şey. Bu işte. Bu. Of. Yani şuna oturun çalışın işte ya. Onu size ders ders kitabından bir not bırakmış İbrahim Tatlıses. Efsane. Bakın o gırtlaklar bunlar Humayun'daki. Evet, İbrahim Tatlıses böyle bir şey işte. Sadece sesi güzel olduğu için değil, bambaşka işin içinde bence incelenmesi gereken şeyler var. Bu sadece ses güzelliği değil, sadece şu değil, bu değil. Çok karışık. Evet, süper. Devam.